Ana gibi yer, Gaziantep gibi diyar bulunmaz. Saat gece 2. Bugün erkenciyiz. Ev yapımı yoğurt. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kişi sayınıza göre. Saat 3'te NBA, Milwaukee basketbol maçı var. Biraz tuz. Yarım yemek kaşığı zeytinyağı. Bir diş sarımsak. Barbaros'la beraberiz. 2 kişiyiz. Büyük ihtimal öpüşmeyiz. O yüzden sarımsak kullanabiliyorum. Öpüşmeyecek olanlar sarımsak kullanabilir. Öpüşecekler sarımsak kullanmasın. En az bir sarımsak. Sabah karşı basketbol maçını seyrederken kahvaltılıklar yapıyoruz. İki yemek kaşığı kadar. 2 yumurta. 2 kişiyiz. Yalnız yumurtaların büyüklüğüne bakar mısınız? Yeni Mahalle pazarından çift sarılı. Muhammed annemi görüyor, kanalı seyrettiğini söylüyor ve bunu anneme hediye ediyor. Yarım elma gönül alma. Hemen çırp, hemen çırp. İyice çırptığını emin ol. Yumurta tam ortaya. Şu sesi duydun mu? Doğru yoldasın. Yumurta yanlardan şöyle pişmeye başladığı zaman ortaya doğru çekiyorsunuz. Sizden istediğim sadece bu. Ortaya çek, ortaya çek. Buradaki önemli nokta yumurtayı çok kurutmamak. Çok kurutursanız zaten malzemeniz çok az. Lezzetli bir yemek yiyemezsiniz. Tavayı alıyorum, görüyor musunuz ateşten? Niye? Kurumasın diye. Burada pişirmeye devam ediyorum. Pişirmeye devam ediyorum ama sulu sulu, farkında mısınız? Buradaki hatalardan, en büyük hatalardan bir tanesi kuru olması. Annelerin yemek yokluğunda, bakın yağ ile birlikte hemen içine. Annelerin yemek olmadığı zamanlarda icat ettiği muhteşem kahvaltılık, karın doyurmaca. 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Çay kaşığının ucuyla kimyon. Kimyonu çok atmayın sakın, alttan alta tat versin. Karıştır. Karıştır. Daha önce hiç yapmayanlar için evde yemek olmadığı zamanlar, çocuklara yumurta yedirmek istediğiniz zamanlar, cılbıra rakip, hatta daha lezzetli. Bir tabak çıktı, bir tabak daha var. Farkında mısınız? Nasıl bereketli oldu? Kırmızı pul biber şekil verir, lezzetlendirir, görüntüsünü güzelleştirir. Nasıl gözüküyor? 5 dakika sürmedi. Hayat kurtaran, karın doyuran, sevdikleri barıştıran. Kahvaltılık. Antep mutfağına ait. İsmini söylemiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Sıcakken tadına bakarsanız çok daha lezzetli olur. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın muhakkak. Cılbırdan daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu kadar kolay bir malzemenin lezzetli olduğunu şaşıracaksınız. Açın ağzınızı. Nasıl mı olmuş? Dur. Tam anlayamadım. Bir dur. Dur. Gerçekten çok lezzetli. Yani bu kadarcık basit malzemelere göre performansı çok yüksek bir kahvaltılık. Antepliler ağzının tadını biliyor. Teflon tava kullanıyorum yine. İsteyen tencere de kullanabilir. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla bir Balkan tarifi yapıyoruz. İsmini bilen yorumları yazsın. Hadi bunu söyleyeyim madem öyle, uzatmayalım. Mama Liga. Balkanlardan gelen Mama Liga 1, 2 ve 3 su bardağı oda sıcaklığında su. Kaynamaya başladığı anda 1 çay kaşığı şeker. Şeker miktarı size kalmış. Şekerli yapmak istiyorsanız daha çok atabilirsiniz. Yarım çay kaşığı tuz. Tuz da size kalmış. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Şekerle tuz tamamen suya nüfuz etsin. Kullandığımız su bardağının aynı miktarındaki yine bardağı kullanıyoruz. Bu önemli. Mısır unu. 1 su bardağı mısır unu. Ne kadar su kullanıyorsunuz onun yarısı kadar mısır unu kullanıyoruz. 1,5 su bardağı mısır unu. 3 su bardağı su kullanmıştık. Oda sıcaklığında su ekliyoruz. Eskiler oklava ile yapıyordu filan. O moda hiç girmeyin. Artık yeni nesil sistemi kullanmak lazım. Ne kadar kolay o kadar lezzetli olacak. Şimdi bunun önemli olan topaklanmaması. Suyla bunu açıyoruz.
Tamamen akışkan kıvama getirdik. Bakın tamamen akışkan kıvama getirdim. Görüyor musunuz? Tamamen akışkan kıvamda. Bu tam ortadan suyun içine, tam ortadan yalnız. En yüksek ateşteyim, dikkat edin. Ve burada artık sadece karıştıracağız. Bakın hala en yüksek ateşteyim, dikkat edin. Bir baz yapıyoruz esasında. Tuzla yaparsanız et yemeklerin alt tarafında kullanabilirsiniz. Tatlı yapıyorsanız şekerli kullanabilirsiniz. Bakın hemen kıvam alıyor, görüyor musunuz? Bu tavadan çıktığı anda daha da sertleşecek. Şimdi altını kısıyorum artık. Altını kıstıktan sonra bundan sonrası sizde arkadaşlar. Koyu istediğiniz size bağlı. Görüyor musunuz? 3 dakika bile sürmedi. Benim için bu kıvam yeterli. Hiç topaklanmaması için artık iyice karıştırıyorum. Ateşten aldım. Tabağımızı yapalım. Tam ortaya püre gibi. Bu bakın yani tatsız tuzsuz bir şey. Bundan sonra artık tadını siz veriyorsunuz. Zeytinyağı. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Şöyle tavayı kaplayacak kadar 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Beyaz peynir. İsterseniz sucuklu, isterseniz pastırmalı, isterseniz sadece yağ yakarak. Şöyle elinizle peyniri. Pul biber. Kırmızı toz biber. İsteğe göre kekik. Karıştır. Ve hemen içine. Biraz fazla yağlı olmadı mı? Öyle gözükmüyor mu? Zaten bunun özelliği bu. Bunu yapıp sabah kahvaltı yiyip enerji toplayıp çalışmaya gidiyorlardı bağ bahçeye. Bu böyle yapılıyor. Ama isteyen tabii ki daha az koyabilir. Ben doğrusunu göstereyim size. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Balkan göçmenleri. Bakın hemen donuyor yalnız. Dikkat edin. Sizin tarife sıra geldi. Daha önce tatmamış olanlar bir tadına bakabilir. Bakalım beğenecek misiniz? Balkanlılara, Balkan göçmenlerine buradan selam olsun. Böyle peynirli yaparsanız beğenirsiniz. Koray, muhteşem bir şey mi? Bugüne kadar yediğin en güzel şey mi? Tabii ki değil. Kahvaltılarda evde malzeme olmadığı zaman hayat kurtaracak tariflerden bir tanesi. Yokluk zamanının kahvaltı tarifi. Eskilere saygımız büyük. Ayıya dayı demem. Gerekirse köprü yıkılsın. Bu da öyle tariflerden bir tanesi. Sınırlı malzemeniz olsa bile kimseye eyvallah etmeyeceğiniz, karnınızı doyurabileceğiniz, sabahlarınızı şenlendirecek bir kahvaltılık tarifi. Balkan göçmenlerine selam olsun. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. Bilhassa öğrencilerin evinde rahat rahat yapabileceği veyahut da sabah yine kahvaltıda yemek yokken rahat rahat yapıp yiyebileceğiniz 2 tane, bir tane domates size kalmış. Biraz tuz. Domateslerin kızardığına inandığım anda biraz kırmızı pul biber, yağ da kırmızı pul biber. Tekrar biraz tuz. Biraz kırmızı toz biber. Hem yağ hem domateslerin üstüne. Artık domatesleri tavadan alabiliriz. Yağ görüyor musunuz? Tamamen lezzet bombası oldu. Bir yumurta. Yeterli olacak mı bakalım yumurtanın büyüklüğüne göre. Bir tane yeterli olmayacak gibi. Bir tane daha. Domatesin verdiği lezzeti görüyor musunuz ya? Hemen içine. 2 dilim ekmek. Şu düz tarafları ekmeklerin birbirine bakacak. Tamam mı? Şöyle birbirine bakacak. Şöyle bir bakalım. Umarım ekmeği doğru yerde arıyorumdur. Domatesin kabuğunu alabiliriz. Daha lezzetli olur. Lezzet ufak detaylarda saklı. Ekmeği biraz daha az kızartabilirmişsiniz.
Nasıl oldu? Sokak lezzeti gibi oldu mu olmadı mı? Yani biraz fazla doldurmuşuz değil mi? Ekmeği de biraz daha az kızartabilirsiniz. Şimdi yalan yok. Ne oysa onu gösteriyoruz. Ben kızarmış ekmek severim. Ama derseniz ki bu benim için biraz fazla kızarmış ki şuraları da bakın. Şuraları da fazla kızarmış ha. Yalan yok. Şunun bir tadına bakalım. Şöyle yandı mandı diyenler olabilir. Arka tarafına da bakalım. Bakın daha az kızartabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Daha az kızartabilirsiniz ama lezzetinden şüpheniz olmasın. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Öf. Bugüne kadar yediğiniz en baba tosta kafa tutar. İnanın. Şov. Ekmeği daha az kızartmak isteyen daha az kızartabilir. Bana göre süper. İzleyip abone olmaya vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Anteplilere, Balkan göçmenlerine, tüm Türk milletine selam olsun. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu, mutlu olsun.